Merhaba, Hakan Akademi'ye hoş geldiniz. Bu videomuzda bir istatistik hesabı üzerinden Google e-tablolardaki formül kullanımını inceleyeceğiz. Eğer kanalımdaki videoları faydalı buluyorsanız lütfen videoları beğenmeyi ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. Ben bu videomda hesaplama olarak standart sapma hesabını seçtim. Elimde 20 tane rastgele oluşturmuş sayı var ve formülümü de internetten aldım. Ekranda gördüğünüz formül standart sapmanın popülasyon için olan formülü. Formüle kısaca bakacak olursak her bir sayının sayıların ortalamasından farkını hesapladıktan sonra bu farkların karesini almam, kareleri aldıktan sonra bütün kareleri toplayıp kaç tane sayım varsa ona bölmem ve bu sayının da karekökünü almam gerekiyor ki ben standart sapma hesaplayabileyim. Birkaç aşamadan oluşan görece karmaşık bir formül. Biz burada elle yapmayı taklit edeceğiz ki formül kullanımının çeşitli inceliklerini görebilelim. Öncelikle bir ortalamaya ihtiyacımız var. Ortalama bütün değerler için ortak olduğundan ben tek bir yerde şurada gözükmesini istiyorum. Ortalama yazayım. Şimdi formülümüzü hesaplarken e-tablolarda bir formül kullanmak istediğimizde programa yazı yazmadığımız bir komut verdiğimizi belirtmemiz gerekiyor. Bunu yapmak için de klavyeden eşittir yazmamız gerekli. Bu eşittiri en başta yazmamız gerekiyor. Arada yazdığımız eşittirlerin bir hükmü yok. Eşittir yazdıktan sonra herhangi bir matematiksel ifade yazabilirim. Mesela 4 işlem yapabilirim. Bunun için daha önce gördüğümüz üzere hücre isimlerini kullanıyoruz. Mesela benim burada A2 hücresinde 46 değerim var. A2 artı A3 dediğimde iki değerin toplamını alabiliyorum. Bakın burada renklendirme yaptı benim için. A2'yi turuncuyla gösterdi, A3'ü morla gösterdi. Burada da o renklerin yansımalarını görebiliyorum ki nereyi topladığımı, ne ettiğimi sonradan baktığımda kolayca ayırt edebileyim. Bunu yapmak zorunda değilim. Her zaman elle yazmak işimize gelmeyebilir. Fareyle de seçebiliriz. Bakın tıkladığımda benim için A2'yi kendi yazıyor. Bu sefer çıkarma yapalım. Eksi koydum. İkinci değerime tıkladım. Benim için yazma işlemi gerçekleştirdi. Onun dışında aralıkları da belirtebiliyoruz. Aralıklarda da böyle seçtiğimizde bizim için o aralıkların yazımını gerçekleştirebiliyor. Gelelim bizim hesaplamamıza. Ortalama alacaktık. Her zaman tabii kendi formülümüzü yazmak zorunda değiliz. Hazır formülleri de kullanabiliyoruz. Ben burada ortalama adlı formülü kullanacağım. Yapacağım şu. Formülün ismini bildiğim için kısmen de olsa yazdığımda hemen veri tabanından bakıyor. İşte bu yazdığına benzer hangi formüller var? Ortalama yazalım. Bakın iki tane ortalama formülü varmış. Ve üzerine geldiğimde ben ne işe yaradığını kısaca açıklıyor. Ortalama tek A ile yazılanın metin hariç veri kümesindeki sayısal değerlerin ortalamasını alıyor. Bakın benim burada 20 tane sayım var. En üstte de puanlar yazmışım. Bunu kullanarak bütün 1'den 21'e kadar aralığı alacak olursam sayı dışındakileri yok sayacak. Yani benim burada 20 sayı artı yazım olduğu için 20 tane değerin ortalamasını alacak. Ama aşağıdakini kullanırsam veri kümesindeki sayısal ortalama değer diyor. Burada 21 değeri yine toplayacak. Puanlar sayısal bir ifade olmadığı için onu 0 sayacak ama 21'e bölecek. Haliyle farklı bir ortalama hesaplamış olacak. O yüzden bizim kullanmak istediğimiz aslında bu olduğu için ben öyle seçiyorum. Bakın şu anda formülün parametrelerini istiyor benden. Benim için bir parantez açtı. Parantez içine istenen değerleri sağladıktan sonra parantezi kapatmam gerekiyor. Bakalım burada örnekler vermiş. Ortalama dedikten sonra işte A2'den A100'e kadar aralığı belirtmiş noktalı kısımda. Sonra noktalı virgül demiş, yeni bir aralık vermiş. Bu ortalama formülüne ister değerleri tek tek yazın. Yani 5 tane farklı değeri A1 noktalı virgül B5 gibi adreslerini yaza yaza araya noktalı virgül koyarak devam edebiliyoruz. Ama biz genelde bir aralık kullanacağımız için iki noktayla aralığımızı tanımlayacağız. Ben burada kolaylık olsun diye fareyle seçimimi yapacağım. Bakın tıklıyorum, aşağıya doğru çektiğimde benim için A2'den A21'e kadar olduğunu belirtti. Ben eğer parantezimi kapatırsam hesaplamayı benim için gerçekleştirecek. Dikkat edin, güzel bir özellik olarak yaptığım işlemin sağlamasını yapabilmem için formülümü tamamlamadan, enter'a basmadan bana mevcut halinin sonucunu da gösteriyor. Aralığı böyle yazdık, enter'ladık. Bu değerlerimin ortalaması 51.75'miş. Hesaplamamıza dönelim. Benim neye ihtiyacım vardı?
Yine formülümü yazmak için eşittir dedim. Sayıyı aldım. Eksi dedim. Ortalamayı buradan hücresi belli olduğu için seçtim. Hemen 46'dan 51.75'i çıkardı. Eksi 5.75 olduğunu buldu. Doğru bir hesap. Enter'a basıp devam ediyorum. Şimdi daha önce gördüğümüz otomatik doldur işlevini kullanarak aşağı doğru çekeceğiz ve bu hesaplamanın bütün hücrelere uygulanmasını sağlayacak. Tutuyorum, çekiyorum aşağıya, bıraktım. Dikkat ederseniz ilk değerim doğruydu ama diğerlerinde bir gariplik var. Sayı neyse birebir aynısını yazmış. Gelin bakalım ne gibi bir sonuç çıkmış. Benim ilk yere yazdım A2 eksi F10'du. Geldim tıkladım ikinciye. A3 eksi F11 demiş. A3 kısmı doğru ama F11 olmaması lazım. Çünkü bakın burada F11 boş. Benim ortalamam sürekli olarak F10 hücresinde. Benim bunu sabitlemem gerek. Yapacağım şu. Tablolara diyeceğim ki tamam, A2 değişken bir değer. Ben aşağıya ya da sağa sola çektiğimde bunu değiştir. Bunu türet. Ama F10'a dokunma. F10 olduğu gibi kalsın diyeceğim. Bunu derken dolar işaretini kullanıyoruz ve iki şekilde kullanabiliyoruz. Bakın bizim hücre adreslerimizin bir harf kısmı var. Sütunları temsil ediyor. Bir de sayı kısmı var. Satırları temsil ediyor. Ben burada satırı dondurmak istiyorum aşağı çektiğim için. Ama sağa sola çekecek olsaydım sütunu da dondurmam gerekecekti. İkisine de ayrı ayrı dolar işareti koyabiliyorum. Şu anda benim uygulamamda sadece sayıyı dondurmam yeterli ama gelip buraya harfin önüne de bir dolar işareti koyarak F10'u çakılı hale getirmemde herhangi bir sakınca yok. Hesaplamamda bir soruna neden olmayacak. Bakın hiçbir şey değişmedi. Yine eksi 5.75 aşağı doğru çektiğimde işler değişiyor. Diğer hesaplarım düzeldi. A3 oldu. F10 yine aynı şekilde devam ediyor. Dolar işareti hesaplamaya bir etkisi olmasa da otomatik doldur işlevini kullanırken o değerin türetilmemesini sağladığı için bizim hesaplamamızda kilit özelliği var. Devam edelim. Yine eşittir dedik. Farkın karesini alacağız. Bu sayının karesini almamız gerekiyor. Tıkladım. B2 değeri nasıl yapabiliriz? B2 çarpı B2 ben yazarsam pekala karesini alabilirim. Bu kare alırken pratik olsa da diğer hesaplarda çok işinize yaramayabilir. Benim genelde tercih ettiğim yöntem değeri yazdıktan sonra klavyede, Türkçe klavyede 3'ün üzerine bulunan şapka işaretini koyup kaçıncı dereceden kuvvetini alacağımızı yazmak. Bakın ben burada şapka işareti 2 yazdım. Bunun güzelliğini istersem gelip bunu 3 yaparsam 3. kuvvetini, 4 yaparsam 4. kuvvetini alabiliyorum. Böylece kuvvetleri çok daha kolay bir şekilde almamı sağlıyor. Tek tek yazmış olsaydım B2 çarpı B2 çarpı B2 şeklinde devam edecektim. Pek pratik olmayacaktı. O yüzden ben bunu kullanmanızı tavsiye ediyorum. Hatta bu işin bir güzelliği daha var. Köklü ifadeleri biliyorsunuz. Kesir olarak da ifade edebiliyoruz. Mesela ben karekök almak için 1 bölü 2 buraya yazarsam o sayının karekökünü de alabiliyorum. Tabi burada negatif bir sayı olduğu için hata verdi. Ama yapmanız da mümkün doğru bir şekilde. Kare dediğim. Burada herhangi bir sabitleme yapmamıza gerek yok. Çünkü B2'yi türetecek. 2 sabit bir değer olduğu için devam edecek. Çektim aşağıya. Karelerini de aldım. Şimdi bu karelerin toplamını almam gerekiyor. Kareler toplamı diyelim ona da. Geldim eşittir. Burada da hazır formüllerden toplayı kullanacağım ben. Topla dedim. Yine ortalamayla aynı şekilde çalışıyor. Aralığı belirtebiliyorum. Geldim buradan aralığımı seçtim. Yeri gelmişken aralığın bir özelliğinden de bahsedeyim. Bakın ben burada seçerken otomatik yapıyor ya. İlla yatay ya da dikey gitmek zorunda değilim. Yana doğru seçtiğimde de o aralığın karşılığını yazıyor. Bakın burada C2 ile D19 arası demiş. 19'a kadar çektiğim için. C2 sol üstteki köşe, D19'da sağ alttaki köşeyi temsil ediyor. Yani sadece iki tane hücrenin adresini yazarak bir dikdörtgenin içinde kalan bütün değerleri belirtmem mümkün. Uzun uzadıya hücre adreslerini yazmakla uğraşmamıza gerek yok. Bu da böyle yan bilgi olarak aklınızda kalsın. Ben C21 olarak doğru aralığımı düzelttim. Toplama işlemini yaptım. Tabi burada toplam yerine ortalama da alabilirdim. Çünkü hemen peşinden kaç tane sayı varsa ona bölmem gerekiyor. Biz onu standart sapma hesapladığımız adımda halledelim. Standart sapma diyorum ben buraya.
Kalan kısmı tek bir celsede yapalım. Çünkü formülleri ayrı ayrı yapmak zorunda değiliz. Tek bir yerde de yapabiliriz. Geldim eşittir dedim. Bakın buradaki değerin bölümünü yapacağım. İşte bölü 20 diyelim. Sonra da bunun karekökünü alacağım. Matematikte olduğu gibi parantez içine alarak işlem önceliğini ben belirtebiliyorum. Bunu da yazdım. Sıkıntı yok. Karekökünü alacağım. Az önce yaptığımız gibi üstel ifade kullanarak da yapabilirim. Ya da hazır formüllerden karekökü de kullanabilirim. Tercih tamamen bana kalmış. Karekök yazdım. Bakın burada pozitif sayının karekökünü hesaplıyormuş. Seçtim. Değeri ver bana. Halledeyim diyor. Enter'ladım. Standart sapmamızın 27.189 diye devam eden bir değer olduğunu gördük. Gelin size bir de işin acı yanını göstereyim. Şurada bir formülüm daha var benim. STD sapma P diye. Benim bu formülümün aynısı aslında. Geliyorum. Sadece şu değerleri seçiyorum. Ve Enter'a bastığımda birebir noktası virgülüne aynı değeri elde etmiş oldum. Bunu yaparken size söylemek istediğim şu. Eğer e-tabloları kullanırken elinizde hazır bir formül yoksa ya da formülleri bilmiyorsanız pekala kendi formüllerinizi uygulamaya dökebilirsiniz. Yeter ki işlem basamaklarını doğru takip edin. Ama hazır formülleri bilmek size hız kazandıracaktır. İşinizi daha verimli halletmenizi sağlayacaktır. Bakın burada ben epeyce bir alan kullandım bu değerleri hesaplamak için. Tek bir formül bilseydim bunların hepsini tak diye hesaplayacaktım. 2 saniye mi, birkaç dakika mı? Karar size ait. Formüllerden bahsetmişken ben burada hep sayısal ifade formüllerinden bahsettim ama pek çok formülümüz var. Yardım menüsüne gelip işlev listesine tıklarsak bunların bulunduğu bir yardım sayfasını bize gösterecek. Bakın burada liste gidiyor da gidiyor. Çeşitli kategoriler var. Daraltma ölçütüne tıklarsanız mesela Google matematiksel veri tabanı gibi pek çok şey var. Farklı olması açısından ben metinlerle ilgili olanlardan birkaç tane göstereyim size. Bakın mesela burada birleştir diye bir komut var. 2 tane yazıyı birbirine eklemeye yarıyor. Ya da büyük harf diye var. Yazılmış bir yazı tamamı büyük harfe getiriyor. Hatta onun uygulamasını yapalım örnek olsun. Bakın eşittir dedim. Büyük harf yazıyorum. Hemen zaten çıktı. Seçtim. Parantezi açtı. Bana metin göster diyor. Kareler toplamına tıkladım. Kapattım parantezimi. Burası kareler toplamının büyük yazımı oldu. Ne eşittir dedim. Yazım düzeni diye bir tane benzer işlevli formülüm var. Bu da sadece ilk harfleri büyük olacak şekilde yazmaya yarıyor. Ben zaten orijinalde öyle yazmıştım. Şöyle geleyim. Şu değiştirdiğim yeri seçiyorum. Geldi onu ilk harfleri büyük yazan hale getirdi. Bunun gibi pek çok formülümüz var. Bunlar ciddi anlamda hız kazandırabiliyor. Mesela ben öğrenci listeleri geldiğinde Türkçe yazım kuralına uygun hale getirmek için isimlerin ilk harfi soyadın tamamı büyük harfe getirmeyi istiyorum. Bu formüller sayesinde tak 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 hepsini halledebiliyorum. Bir de formüllerle ilgili birkaç ayar var. Onlara bakalım. Bakın görünüm menüm altında formülleri göster diye bir seçenek eklenmiş. Bu formüllerin sonucuna değil de kendisini göstermeye yarıyor. Mesela ben tıkladığımda bakın az önce sayılardan oluşan kısımda benim yazdığım formüller gözüküyor. Bu özellikle formülleri tek tek tıklamadan ben buraya ne yazmıştım diye görmek istiyorsanız kullanabileceğiniz bir özellik. Ben tekrar orijinale döneyim. Bir de formüllerin dilleriyle ilgili bir seçenek var. Onun için de dosya menüsüne geliyoruz. Tablo ayarları diye bir kısmımız var. Burada hem bölge ayarlarını yapıyoruz, saat ayarlarını, hem de hangi ülkeye göre, neye göre yapacağımızı belirliyoruz. Mesela benim tablomda saat yanlış gitmiş, Amerika saatini yapmış. Biz bunu Türkiye saatine çevirelim. Türkiye'nin saatini seçtim. Bu ne işe yarayacak? Saatlerle ilgili formüllerim de var. Mesela bugün diye bir formülümüz var. O günün tarihini hesaplıyor. Ama o tarihi gösterirken saate bakıyor. Mesela Türkiye'de saat 12'den sonra gün değişiyor ama burada az önce Amerika saatiydi. Amerika'da gün değişmeden benim günüm de değişmeyecekti. Yanlış hesaplamalara neden olabilecekti. Buradan onu düzeltebiliyoruz. Onun dışında hesaplama ile ilgili kısımlar var. Burada İngilizcelerini yazmış tabii. İşte now, today gibi, işte az önce bahsettiğim bugün formülü gibi sabit değer göndermeyen, her açtığımızda farklı değer getirebilen formüllerimiz var. Bunları ne zaman ben hesaplayayım dediği durum var.
Tabloda değişiklik yapıldığında ya da saatte bir, dakikada bir gibi seçenekler var. Onları seçebiliyoruz. Bunu değiştirmenize pek gerek yok. Bir de yinelemeli hesaplamalar diye bir şey var. Formülün içinde sonsuza kadar giden iç içe formüller yazılabiliyor. Onlarla ilgili bir ayar. Şu an kapalı çünkü hesaplamayı zora sokabilen bir özellik. İsterseniz onu da açabilirsiniz. Şu anda değiştirmenize gerek yok. Çoklu formül kullanmanızı etkileyen bir şey değil bu. Geldik tekrar. Burada işlev adlarını daima İngilizce kullanın diye bir şey var. Bu şuna yarıyor. Formülleri kullanırken ben Türkçelerini kullandım. Ama bilgisayarımda Excel'i ben İngilizce kullandığım için aslında İngilizcelerine daha çok hakimim. Burada da aynı işlemi yapmak istiyorsam işlev adlarını İngilizce kullanın seçeneğini pekala seçebilirim. Onun dışında dil seçeneğinden farklı dilleri seçme şansım da var. Google e-tablolar bu konularda biraz esnek. Mesela ben yazarken İngilizce formül adını yazsam da kabul ediyor. Excel'de bunu yapmanız mümkün değil. Excel'i hangi dilde yüklediyseniz o dilde formülleri yazmak zorundasınız. Bu konuda e-tablolar dediğim gibi esneklik sunuyor. Saatimizi düzeldikten sonra ben kaydet diyorum. Tabloma döndüm. Böylece formüllerin genel olarak kullanımını gösteren videomuzun sonuna geldik. Daha sonra çekeceğim videolarda sık kullanılan formüllerin nasıl kullanılacağını da örneklendirmeyi düşünüyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Siz de videolarımı faydalı buluyorsanız lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Eğer sorularınız varsa bana her zaman yorumlardan sorabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.